Merhabalar, Beraber Örelim mi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Modeli istediğiniz örgü çeşitlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben böyle bebe yünüyle beraber modeli ördüm. Bebe yünümün kalınlığı 250 metre uzunluğunda 3,5 milim şişle beraber modeli ördüm. Modelimin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünümü bu şekilde. İsterseniz modeli ince telle beraber de örebilirsiniz. Yetişkin yelek örmek isterseniz angora yünle beraber de modeli örebilirsiniz. Modelim 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. Her bir model için 5'er ilmek atmanız gerekiyor. Artı 4 ilmek ekliyoruz modele. Yani 5 ilmek, 5 ilmek, 5 ilmek attıktan sonra artı 4 ilmek daha ilave ediyoruz. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Modelim için 250 metre uzunluğunda ipimi aldım. 3,5 milim şişimi aldım. Sizler de ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. 5 ilmek ve katları olarak ilmeklerimi atıyorum. Ben 15 ilmek şişimin üzerine atıyorum. Size 3 model anlatacak olduğum için 15 ilmek şişimin üzerine atıyorum. Artı 4 ilmek ilave edeceğim. Yani 19 ilmekle beraber modeli sizlere anlatacağım. 19 ilmeğimi şişimin üzerine attım. Bir ters bir düz olarak ilmeklerimi öreceğim. Biraz lastik örgü öreceğim. Sizler istediğiniz başlangıç lastik modelini örebilirsiniz. Ben bir ters bir düz olarak lastiğimi öreceğim. Yeterli büyüklüğe gelene kadar lastik kısmını öreceğim. Şöyle ince telle beraber de modeli örmüştüm. Şu şekilde angora telle beraber modeli örmüştüm. İnce teldeki duruşu da bu şekilde sizlere göstermek istedim. Hangisini yapmak isterseniz, hangi yün çeşidini yapmak isterseniz o şekilde örebilirsiniz. Şimdi biraz lastik örgümü öreyim. Şöyle biraz lastik örgümü ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Modelimin ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimiz arka yüzde kurulum olacak olduğu için ön yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelimi çevirdim. Modelimin arka yüzündeyim. Burada modelimizin kurulumuna başlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örüyorum. Modelimin arka yüzünde bu şekilde ilmeklerimizi ördük. Model kurulumunu yapmış olduk. Modelimi çeviriyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Modelimin ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimin yönü ters, 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada 3 tane düz ilmeğimiz var. Bu 3 tane düz ilmeğimizin 2 tanesini atlıyorum. Şu üçüncüye şişimi takıyorum. Şu şekilde 2 ilmeğimin üzerinden şöyle geçiriyorum. Şu şekilde geçirip aşağıya bırakıyorum. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. Sonraki ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Burada bir ilmeğimizi üzerinden atlatıp eksiltmiş olduk. Araya bir ilmek dolayarak bir ilmek arttırmış olduk. Yani şişimizde 3 ilmeğimiz olmuş oldu. 2 ilmeğimizin yönü ters. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arka yüze aldım. 3 ilmeğimin yönü düz.
Bir iki ilmeğimi atlıyorum. Üçüncü ilmeğime şişimi geçiriyorum. 2 ilmeğimin üzerinden şu şekilde atlatıyorum. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi bir doluyorum. Sonraki ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. İpimi ön yüze aldım. 2 ilmeğimin yönü ters, 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arka yüze aldım. 3 ilmeğimin yönü düz. 2 ilmeğimi atlıyorum. 3. ilmeğime şişimi takıyorum. İlmeği 2 ilmeğin üzerinden şu şekilde atlatıyorum. İlk ilmeğimi düz örüyorum. İpimi bir doladım. Sonraki ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. İpimi ön yüze aldım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters örerek ön yüzdeki sıramızı tamamlamış oluyoruz. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimin yönü düz, 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi arka yüze alıyorum. Burada 3 ilmeğimin yönü ters. Yani bir ilmeğimi ters örüyorum. Dolamış olduğum ilmeği de yine ters örüyorum. Sonraki ilmeği de yine ters örüyorum. Yani 3 ilmeğimizi ters örmüş olduk. İpimi ön yüze aldım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örerek arka yüzdeki sıramı da tamamlamış oluyorum. Modelimi çevirdim. Modelimin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Modelimin ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimin yönü ters. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arka yüze aldım. 3 ilmeğim var burada. Düz 3 ilmeğim var. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Ortadaki ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Sonraki ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde burada 5 tane ilmeğim oldu. İpimi ön yüze alıp 2 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arka yüze aldım. Burada yine 3 ilmeğim var. Birinciyi düz ördüm. İpimi bir doladım. Ortadaki ilmeği düz ördüm. İpimi bir doladım. Son düz ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğim var. Birinciyi düz ördüm. Bir doladım. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. İpimi bir doladım. Sonraki ilmeği düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bu şekilde ön yüzdeki sıramızı da tamamlamış olduk. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi arka yüze aldım. Burada 5 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bir ilmeğimi ters ördüm, doladığım ilmeği ters ördüm, ortadaki ilmeği ters ördüm, doladığım ilmeği ters ördüm, kenardaki ilmeği de ters ördüm. Yani 5 ilmeğimizi ters örmüş olduk. 2 ilmeğimi düz örüyorum, 5 ilmeğimi ters örüyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum, 5 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örerek arka yüzdeki sıramızı tamamlamış oluyoruz. Modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Modelimizin ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Burada şurada 2 tane ilmeğimiz var. Bir tane düz ilmeğimiz var. Bir de arada bir ilmeğimiz var. Bu 2 ilmeğimi sağ şişim üzerine alıyorum. Yönlerini şu şekilde değiştiriyorum. İkisine şöyle iç kısımdan girerek ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Yani orada kesim yapmış oluyoruz. Ortadaki ilmeği düz olarak örüyorum. Sonrasındaki 2 ilmeği
şöyle soldan sağa doğru girerek ikisini birlikte örerek kesim yapmış oluyorum. Yani burada ilmeklerimizi 3'e indirmiş oluyoruz. Aradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonrasındaki 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeğimi orta kısımdan girerek ikisini birlikte örerek kesim yapmış oluyorum. Ortadaki ilmeği düz örüyorum. Sonrasındaki 2 ilmeği soldan sağa doğru şişimle giriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Aradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeğimi ortadan girerek ikisini birlikte örüyorum. Ortadaki ilmeğimi örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örerek ön yüzdeki sıramızı tamamlamış oluyoruz. Aslında burada modelimizi de tamamlamış oluyoruz. Net bir şekilde görünmesi için arka yüzdeki sıramızı yapıyoruz. Yani ilk başta yaptığımız gibi arka yüzde yine kurulum yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Yani ikinci model sırasının kurulumunu burada yapmaya başlıyoruz. 2 tane düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örerek arka yüzdeki sıramı tamamlıyorum. İkinci model kurulumunu yapmış olduk. Model ilerledikçe daha net ve daha güzel bir şekilde görünüyor. Şöyle ön yüzdeki sırayı da sizlere göstereyim. Ön yüzde kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arka yüze aldım. Burada 3 tane düz ilmeğimiz var. 2 tane atlıyorum. Üçüncüyü şöyle şişimi takıyorum. Üçüncüyü 2 ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. İlk ilmeğimi düz örüyorum. İpimi bir doladım. İkinci ilmeğimi de düz örüyorum. Aradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonrasında 3 tane düz ilmeğim var. 2 ilmeğimi atlayıp 3. ilmeğe şişimi takıyorum. 3. ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. İlk ilmeğimi düz örüyorum. İpimi bir doladım. Sonraki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Arada 2 tane ters ilmeğim var. 2 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arka yüze alıyorum. 3 tane düz ilmeğim var. 2 ilmeğimi atlıyorum. 3. ilmeğime şişimi takıyorum. 2 ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. İpimi bir doladım. 2. ilmeğimi de düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örerek ön yüzdeki sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde birinci modelimiz daha net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Yine aynı alt sırada yapmış olduğumuz şekilde üst sırayı da ilerletiyoruz. Aynı şekilde örgümüzü ilerleterek büyütüyoruz. Şöyle geniş bir şekilde örülmüş şekli şu şekilde. Modelin geniş şekilde görünüşü bu şekilde. Güzel bir model çalışması. Umarım sizler de örgülerinizde kullanırsınız. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.